Merhaba canlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm değerli takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan herkese de kocaman hoş geldiniz diyorum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece paylaştığım yeni fal yorumlarından anında haberdar olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kahvemizin enerjisini birlikte hissedelim ve fincanın bizlere vermek istediği mesajları tek tek keşfedelim. Bakalım bugün karşımıza hangi sürprizler, hangi kısmetler ve hangi güzel gelişmeler çıkacak. Hepimize keyifli dinlemeler diyorum ve fincanımı açıyorum. Şimdi şöyle bir öncelikli olarak göz gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Fincanımızın dip kısmı biraz sıkıntılı çıkmış ama şöyle bir şey, etrafındaki figürlerle ben bunu yorumlayacağım. Açıkçası burada fincanın dip kısmında hemen şurada bacası tüten bir ev görüyorum ben. Bu güzel bir ev arkadaşlar. Hem kapısı hem penceresi çok net seçiliyor. Bu görüntü bana sıcaklığı, huzuru ve bereketi sanki andırdı. Bacasının tütüyor olması o hanede hayatın devam ettiği, güzel haberlerin ve kısmetlerin eksik olmayacağını bir görüntüsü bu. Şimdi kapı açık görünüyor. Yeni fırsatlara, hayırlı gelişmelere ve yeni beklediğiniz bir gelişmenin hanenize ulaşacağına işaret. Pencerenin belirgin olması ise gözünün aydınlık, gününüzün aydın olacağı bir haber olabileceği, uzaktan gelecek bir mesajın veya sevindirici bir gelişmenin kapıda olduğunu gösteriyor. Şimdi evinizle ilgili beklediğiniz beklentileriniz varsa taşınma, ev alma, ev düzeni, kurma ya da aile içinde yaşanacak güzel bir gelişme gündemimizde ise bu fincan oldukça olumlu. Genel olarak haneye gelecek huzuru, bereketi ve aile bağlarının güçlenmesini anlatıyor bize. Hayırlı bir işaret arkadaşlar. Şimdi evin üst kısmında çok belirgin ben bir boğa figürü, bakın şurada boynuzları da var. Boğa güç, bolluk, bereket, kazanç ve kararlılık anlamına geliyor. Evin üzerinde çıkmış olması haneye gelecek güçlü bir kısmeti, maddi anlamda rahatlatacak bir gelişmeyi ya da aileyi sevindirecek hayırlı bir haberi işaret eder. Hemen boğanın üstünde ise bir suliyet belirmiş. Bakın burada. Bu da arkadaşlar sanki bir şey var bunun. Size bir haber, bir teklif, bir evrak ya da değerli bir fırsatla gelecek bir kişi bu. Onu andırıyor bana. Önemli bir gelişmeye vesile de olabilir bu kişi. Hemen yanında bir Ç harfi de arkadaşlar dikkatimi çekti şurada. Bir Ç harfi görüyorum. Şimdi harfler kesinlikle bir işaret olarak değerlendirilmemeli. Yani şöyle söyleyeyim, ismin içinde, soy isminde, iş yerinde, yani kişi olarak değerlendirmeyin. Çünkü farklı ortam, isim dediğimiz gibi yer ismi olabilir gibi, yani bu şekilde değerlendirin. Şimdi burada hemen açık bir yol var arkadaşlar. Şuradan dümdüz yukarı çıkan bir yol bu. Önünüzdeki engellerin yavaş yavaş kalkacağına, beklediğiniz işlerin daha rahat ilerleyeceğini işaret ediyor. Şimdi ağız kısmına gelen yerde de şurada da bir 4 işareti dikkatimi çekti benim arkadaşlar. Yani 4 gün, 4 hafta ya da 4. ay gibi bir zaman dilimi, yani oyun 14'ü, 4'ü, 24'ü gibi. Bu rakam doğrudan önemli bir tarih veya sayı olarak hayatınıza dokunabilir diyorum.
arkadaşlar. Haneye gelecek güçlü bir kısmeti destek olacak bir kişiye açık bir yolu ve yakın zamanda yaşanacak hayırlı gelişmeleri gösteriyor. Oldukça olumlu, ferah bir görüntü bu. Bunun hemen yolun yanında, diğer tarafında yani yolun geçtiğimde ise çok güzel bir görüntü var burada arkadaşlar. Bir Suriyet sanki başka bir kişinin başına bir taç koyuyor. Hemen şurada. Başka bir kişinin başına koyuyor bunu. Bir taç yerleştiriyor. Başarıyı, takdir edilmeyi, yükselişi ve hak edilen bir değere kavuşmayı anlatıyor. Emek verdiğiniz bir konu sonunda karşılığını alabileceğiniz bir dönem diyoruz biz buna. Kişinin, taç takılan kişinin hemen arkasında ise oldukça belirgin güzel bir balık figürü var. Hemen şurada arkadaşlar. Küçük bir balık bu. Balık kısmeti, bereketi, maddi kazancı, sevindirici fırsatları simgeliyor. Tacın hemen arkasında çıkmış olması arkadaşlar, elde edilecek başarının beraberinde yeni kısmetler ve güzel kazançlar getireceğini düşünüyorum ben burada. Burada balığın hemen altında da bir 3 rakamı arkadaşlar belirmiş aynı zamanda. Oldukça bu da dikkat çekiyor. Çünkü 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay gibi bir zaman dilimini işaret ediyor yine. 3'ü ve 4'ü olarak alın siz. 3 ve 4 olarak. Bazılarımız için ise önemli bir tarih, sayı ya da 3 ayrı güzel gelişme de olabilir. Yani bu 3 ille ayın 3'ü, 13, 23'ü diye algılamayın. 3 ayrı güzel gelişme anlamına da gelebilir. Falda zaman ve rakamlar kişiden kişiye farklı şekilde karşılık bulur arkadaşlar. Burada emeklerin karşılığını alma, değer görme, bereketli bir döneme girme ve peş peşe gelecek hayırlı gelişmeler ön planda arkadaşlarım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane yolumuz var. Bu yollar açık. Birden fazla seçenek ya da farklı gelişmeler olacağı anlamına geliyor bende. Yollardan ikisi çok daha belirgin arkadaşlar. Yani iki önemli konu ya da iki fırsat değerine göre daha güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Karar verirken acele etmemeniz gereken bir dönem bu. Yolların üzerinde dikkatimi çeken bir başka görüntü ise 4 tane göz olması arkadaşlar. Şurada bakın 1, 2, 3 ve 4. 2 göz daha belirgin yalnız. İkisi tanesi oldukça net. Diğer ikisi de silik gibi bir göz. Çevrenizde sizi takip eden, yaptıklarınızı merak eden ya da uzaktan sizi gözlemleyen kişilere dikkat edin. Net görünen gözler etkisi biraz daha güçlü olan kişileri. Silik olanlar ise zamanla hayatınızdan uzaklaşacak ya da etkisi azalacak kişileri temsil ediyor. Şimdi bu iki belirgin gözün hemen üzerinde arkadaşlar şurada tertemiz bir kalp figürü belirmiş. Oldukça hayırlı bir sembol kalp. Sevgi, gönül işleri, güzel duygular, barışma ya da yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. Sanki üzerinizde olan dikkat ve merakın ardından gönlünüzü sevindirecek bir gelişme de yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bekar olanlar için yeni bir tanışma, ilişkisi olanlar için ise duyguların güçleneceği bir dönem bu. Önünüzde açılacak seçenekleri, çevrenizde sizi izleyen kişileri ve tüm bunların sonunda gönlünüze mutlu edecek hayırlı bir gelişmenin yaklaşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Enerji oldukça güçlü ve umut verici. Şimdi burada çok belirgin bir kuş figürü var ve fincanın iç kısmına doğru ilerliyor ve üstünde de uçan kuşlar mevcut arkadaşlar. Kısa beklenen bir gelişmenin kısa zamanda geleceğini simgeliyor. Özellikle bu kadar net çıkıyor olması haberin gecikmeden size ulaşacağına işaret ediyor. Şimdi üst kısmına doğru peş peşe kuşların olması, figürleri. Bu da tek bir haberden ziyade arka arkaya gelecek güzel gelişmeleri, telefon görüşmeleri, mesajları ya da haber trafiğinin artacağını gösteriyor. Hareketli ve olumlu bir döneme geçiş yapıyorsunuz diyebiliriz burada.
Ee, Şimdi burada aynı zamanda arkadaşlar iki süliyet daha dikkatimi çekti. Kuş ile sülliyetin bulunduğu bölgede bir V harfi var şurada. Bu Y gibi de duruyor ama V gibi de duruyor. Bu işaret harf, yani bu harf bu kişinin adında ya da soyadında olabilir. Aynı zamanda bir yer ismi veya önemli bir olayla bağlantılı da olabilir. Falda harfler kesinlikle ifade etmez. Bir kesinlik kazanmıyor çünkü. Yalnızca dikkat çeken bir işaret olarak değerlendiriyorum ben onları. Güzel haberleri, iletişimin güçleneceği bir dönemi, verimli bir veya önemli bir buluşmayı, hayırlı gelişmelerin peş peşe geleceğini gösteriyor. Oldukça olumlu gözüküyor burası da. Şimdi burada bir başka figür ise bakın şurada elinde bir mendil diyeyim ben buna veya bir çaput sallayan bir süliyet. Bu görüntü bana bir vedayı değil, daha çok uzaktan gelecek bir selamı, bir daveti ya da uzun zamandır görüşmediğiniz birinden gelecek haberi düşündürür. Sanki biri size sesini duyurmaya, dikkat çekmeye çalışıyor. Beklediğiniz bir iletişim varsa bunun gerçekleşme ihtimali oldukça burada yüksek görünüyor. Şimdi biraz yukarı çıktığımda size bahsettiğim evin çatısında küçük ama çok net görünen bir leylek görüyorum arkadaşlar. Hemen şurada bakın. Çatısında duruyor bu. Ayakta duruyor. Yani şöyle söyleyeyim, en güzel semboldür leylek. Yol, taşınma, seyahat, uzaktan gelecek misafir ya da haneye ulaşacak hayırlı bir haberi simgeler. Şimdi evin çatısında çıkmış olması, ayakta duruyor çünkü. Bu gelişmenin doğrudan aileyi ve haneyi ilgilendireceğini işaret ediyor. Hemen üzerinde, leyliğin hemen üzerinde ise bir horoz figürü görüyorum arkadaşlar şurada. Uyanışı, yeni bir başlangıcı, dikkat edilmesi gereken bir konuyu ve sevindirici haberleri, aynı zamanda beklenen bir işin artık netleşeceğini ve önünüzde yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdi horozun yan tarafına geldiğimde ise çok büyük bir fiyonk var burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Fiyonk sürpriz bir hediye, bir sevindirici bir gelişme, kutlama ya da hayırlı bir teklif anlamına geliyor. Büyük ve belirgin olarak çıkıyor. Sizi mutlu edecek bir olayın etkisinde büyük olacağını düşünüyorum ben. Haberler, yollar, yeni başlangıçlar ve yüzünüzü güldürecek sürpriz gelişmeler peş peşe geldi. Fincanın dibinin kapalı olmasına bakmayın. Etrafındaki figürler çok güzel. Özellikle hane ile ilgili konularda sevindirici bir hareketlilik burada benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Evet, tabağımıza gelmek istiyorum. Şimdi bakın burada arkadaşlar. Evet, şimdi burada şurada bakın kanatlarını açmış çok net bir kuş. Çok büyük bir kuş. Gagası da var hatta. Şimdi bu kuş çok güçlü bir sembol. Bana göre büyük de bir kuş.
özgürlüğü, önünüzde açılacak güzel kapıları ve çok yakında alacağınız sevindirici bir haberi temsil ediyor. Kanatlarının açık olması, yani kanadı yukarıya doğru, sanki böyle başını aşağı doğru eğmiş gidiyor gibi, uçuyor gibi daha doğrusu. Beklediğiniz bir konunun artık hareket kazanacağını ve önünüzdeki engellerin hafifleyeceğini söyleyebilirim burada. Bu büyük kuşun hemen altında ise çok belirgin şurada bir kalp figürü görüyorum. Gönül işlerinde güzel gelişmelerin habercisi. Sevgi, mutluluk, samimi duygular, hayırlı buluşma anlamına geliyor. Bekar olanlar içinse yeni bir tanışma, ilişkisi olanlar içinse duyguların güçleneceği, kırgınlıkların tatlıya bağlanacağı bir dönemi işaret ediyor. Kuşla kalbin peş peşe olması güzel bir uyum oluşturuyor. Bu görüntü sevindirici haberin kalbinizi ferahlatacağını, sizi mutlu edecek bir konuşmanın ya da gelişmenin yakın olduğunu düşündürdü bana. Son derece olumlu genel enerji olarak. Hem haber hem de gönül tarafında yüzünüzü güldürecek gelişmeler ön planda diyorum arkadaşlar. Şimdi burada yine arkadaşlar bir kalp, bakın bu kalbin üstünde iki kişi var, iki süliyet var, görüyor musunuz? Ve o iki kişinin üstünde bir iki kişi daha var. Yalnız şöyle, önce şu üstteki iki kişiyi değerlendirmek istiyorum ve bunun elinde bir yılan var, bir yılan tutuyor. Karşılıklı duruyorlar ama bu elinde bir yılan mevcut arkadaşlar. İki eliyle tutmuş bu yılanı. Bakın hemen şurada. Bu da arkadaşlar iki kişi sanki birbirine söyleyecek önemli sözleri olan gibi bir görüntü var. Yüz yüze yapılacak bir konuşmayı, bir konunun açığa kavuşmasını ya da iki kişi arasında yaşanacak önemli bir görüşmeyi işaret ediyor. Fakat bu iki kişinin birinin elinde yılanın olması farklı şekillerde yorumlanabilir. Çoğu zaman kıskançlık, dikkat edilmesi gereken bir durum, gizli niyetler ya da temkinli olunması gereken bir kişi isim geliyor. Burada yılanın kişinin iki eliyle tutuyor olması ise bana bu durumun kontrol altına alınacağını ya da sizi etkileyebilecek bir meselenin bilinçli bir şekilde yönetileceğini düşünüyorum. Her ne kadar çevrede dikkat edilmesi gereken bir enerjiye işaret etse de bunun karşısında güçlü durabilecek ve doğru karar verebilecek bir sürecin de yaşanacağını gösteriyor. Özellikle ikili ilişkilerde duyduğunuz her söze hemen inanmak yerine olayları sakince değerlendirmenizde fayda var. Şimdi kalbin üzerinde yer alan bu figür, iki kişi duygusal bir konuda önemli bir konuşmanın yaşanacağını, yılan sembolü ise bu süreçte sağduyulu olmanın ve acele karar vermemenin önemini vurguluyor. Enerji genel olarak çözüme ve netleşmeye doğru ilerliyor. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar bakın bir iki kişi daha var. Bakın hemen bunların üst kısmında. Devamı. Ve şuradaki kişinin iki tane boynuzu var. İki tane boynuz çıkmış burada. Şimdi bu iki kişiyi de bu şekilde şöyle değerlendireceğim. Alttaki olayın devamı gibi duruyor aslında. Birbiriyle bağlantılı gelişmeler yaşanacak hissi verdi bana. Ancak bu figürlerden birinin boynuzu olması, falda boynuz sembolü her zaman olumsuz anlam taşımaz. Bazen inatçı, güçlü ve baskın karakterli bir kişiyi temsil ediyor. Bazen de çevrede dikkat edilmesi gereken bir tavra da sert mizaca da işaret ediyor. Bu nedenle bu sembolü karşınıza çıkabilecek güçlü karakterli bir kişi olarak yorumlayacağım. Eğer hayatınızda sözü geçen, dediğini yaptırmayı seven ya da kolay kolay geri adım atmayan biri varsa bu figür onu temsil ediyor arkadaşlar. Bu kişiyle yapılacak bir konuşmada sakin ve sabırlı davranmanız olayların daha kolay çözüme ulaşmasını sağlayacak. Peş peşe yaşanacak görüşmeleri ve bu görüşmeler içinde etkili, güçlü karakterli bir kişinin öne çıkacağını gösteriyor. Doğru iletişim kurulduğunda gelişmelerin olumlu yönde ilerleme ihtimali oldukça yüksek görünüyor burada.
Şimdi fincanın yine burasına gelmek istiyorum. Ben burada bir yerde oturuyor, bir tabure, bir artık buna ne diyelim, sandalye değil ama bir tabure gibi, böyle tek, yani öyle bir şeyin üzerinde oturan bir süliyet bu. Bakın ayakkabısı bile var. Yalnız bu kişi elini sanki böyle çenesine dayamış gibi duruyor. Bir düşüncelerde. Önünde de bakın yine bu kalp mevcut. Yani o kalpti ama şu anda o kalp açık bir ağız oldu arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuzda da bu kişinin karşısında açık bir ağız var. Yani ve ağızdan dökülen sözler de mevcut arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Hatta şöyle dikkatimi çeken önemli ayrıntı ise elini çenesine dayamış olması bu kişinin. Sanki derin düşüncelere dalmış, bir karar vermeye çalışan ya da uzun zamandır kafasını meşgul eden bir konuyu çözmeye çalışan biri gibi görünüyor. Acele etmiyor. Her adımını düşünüp tekrar tartarak, tekrar düşünerek atmak istiyor. Tam önünde ise yine çok belirgin bu kalp figürü dedik, kalbe doğru yorarsam öncelikli olarak düşündüğü konunun büyük ihtimalle duygusal bir meseleyle bağlantılı olduğunu hissediyorum ben. Gönül işi, ailevi bir konu ya da kalbini ilgilendiren önemli bir karar gündemde olabilir. Eğer sizin hayatınızda böyle bir süreç varsa yakında bu konuda daha net adımlar atacağını söyleyebilirim. Genel olarak sabırla düşünülen ve bir konunun hayırlı bir sonuca doğru ilerleyeceğini gösteriyor. Kalbin de önünde çıkmış olması bu kişinin. Alınacak kararın gönlü rahatlatacak ve yüzü güldürecek bir gelişmeyle sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz. Ama şimdi burada açık ağız gibi de dedik bunu, değil mi? Şimdi evet, böyle yaptığımızda kalp gibi duruyor ama böyle yaptığımızda da açık bir ağız var burada. Bu da falın enerjisinde önemli bir mesaj. Açık ağız konuşmaları, söylenecek sözleri, itirafları ya da uzun zamandır dile getirilmeyi bekleyen konuları temsil ediyor. Karşıda oturan, elini çenesine dayamış o sülliyetle birlikte değerlendirdiğimde bana göre bu kişi uzun zamandır düşündüğü bir konuyu artık dile getirecek. İçine attığı duyguları, fikirleri ya da söylemek isteyip söyleyemediği sözleri sonunda paylaşacak gibi görünüyor. Çünkü ağızdan dökülen sözler de oldukça belirgin. Bu da yakın zamanda önemli bir konuşmanın yaşanacağını, belki de beklediğiniz bir açıklamanın geleceğini gösteriyor. Kimi izleyicilerim için bu bir gönül konuşması olabilir. Kimileri için ise aile, iş ya da sosyal hayatla ilgili netleştirici bir görüşme anlamına da gelebilir arkadaşlar. Kendinize göre alıyorsunuz. Suskunluğun yerini iletişime bırakacak. Konuşulması gereken konuların artık yavaşça ifade edilecek ve bu konuşmaların birçok belirsizliği ortadan kalkacak. Bu nedenle gelecek haberleri ve yapılacak görüşmeleri dikkatle değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi burada bunu bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar, burada sanki bir salıncak gibi olmuş bu. Ve bu salıncağın başında bir kişi sallanıyor ve diğeri onu sallıyor gibi durmuş. Diğeri de onu sanki arkasından itiyor gibi. Sanki ona bir destek veriyor gibi geldi bana. Şimdi görüntü bana hayatınızda tek başınıza ilerlemediğinizi gösteriyor. Sizi motive eden, destekleyen ya da
olmasanız bile arkanızda duran bir kişinin varlığını işaret ediyor. Bazen bir aile büyüğü, bazen bir dost, bazen de size yol gösterecek önemli bir kişi desteği bu. Salıncak aynı zamanda hayatın inişli çıkışlı dönemlerini de simgeliyor. Bir süre durgun geçen olayların yeniden hareket kazanacağını, bekleyen işlerin yavaş yavaş ilerlemeye başlayacağını gösteriyor. Arada ya da arkadan verilen o küçük destek ise doğru zamanda gelecek bir yardımın ya da güzel bir fırsatın sizi ileriye taşıyacağını anlatıyor. Destek alacağınız, moral bulacağınız ve hayatınızda yeniden hareketin başlayacağı güzel bir döneme işaret bu. Sabırlı kaldığınız takdirde önünüzdeki gelişmelerin sizi sevindirecek şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Şimdi hemen buraya geldiğimde kollarını iki yana açmış bir silüet var. Hemen bu sallanan, salıncakta sallayan kişilerin hemen altında beliriyor arkadaşlar. Bu da bize kollarını iki yana açmış çünkü. Bu duruş ferahlamayı, rahatlamayı ve üzerindeki yükleri geride bırakmayı çağrıştırdı. Sanki uzun zamandır beklediği bir gelişme gerçekleşmiş ve artık derin bir nefes almış gibi bir enerji aldım. Kollarını iki yana açmış çünkü aynı zamanda yeni bir başlangıçlara açık olmuş, gelecek güzel fırsatları karşılamaya hazır ve hayatında yeni bir sayfa açmayı da simgeliyor. Bu kişi gelecek güzel haberlere ya da kısmetlere gönlünü açmış biri. Salıncakla birlikte değerlendirdiğimde ise salıncaktaki figürlerle bu sembol bana yaşanan iniş çıkışların ardından daha huzurlu, dengeli bir döneme girileceğini söylüyor. Sizi mutlu edecek bir gelişme sayesinde hem ruhen hem de manevi olarak rahatlayacağınız bir süreç görünüyor. Onun için enerji oldukça ferah gözüküyor arkadaşlar. Sıkıntıların hafiflemesi, gönlün rahatlaması ve yeni umutlarla ilerleme isteği ön planda burada. Onun haricinde burada bir sürü harfler çıkmış arkadaşlar. Bakın V harfi var, Y harfi var yine. V ve Y çok çıkıyor. Bunun haricinde şöyle tekrar bir dikkatli bakmak istiyorum. Hanenin içi de temiz, aydınlık. Herhangi bir karışıklık veya bir kalabalık yok. Ama dediğim gibi küçük küçük hep böyle insan figürleri. Bakın burada da yine sanki bir paraşütle inen bir figür var arkadaşlar. Sanki bir paraşütle bakın hanenin içine bir iniş sağlayacak gibi duruyor. Paraşütün ipleri ve üzerinde. Bu da bize hiç beklenmedik bir anda gelecek bir gelişme, adeta gökyüzünden inmiş gibi sürpriz bir haber, bir kısmet ya da bir fırsat hanenize doğru geliyor. Aynı zamanda güvenli bir inişi simgeliyor. Yani yaşanacak gelişme ani olsa bile hayırlı ve kontrollü bir şekilde hayatınıza dahil olacak gibi görünüyor. Özellikle haneyi ilgilendiren bir konuda misafiri güzel bir haber, maddi bir kısmet ya da beklenen bir sonucun eve ulaşması söz konusu. Bu figürün hanenin içine doğru yönelmesi oldukça olumlu çünkü sürpriz gelişmenin doğrudan size ya da aile bireylerine sevindirecek bir etkisi olacağını düşünüyorum. Genel enerji güzel, beklenmedik ama yüzünüzü güldürecek bir kısmet kapınızı çalacak gibi duruyor. Evet, falımızın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdilik bu akşamlık da bu kadar olsun. Fincanımızda, tabağımızda beliren tüm güzel işaretler hayırlısıyla gerçeğe dönüşür diyoruz inşallah. Gönlünüzden geçen tüm güzel dilekler en doğru zamanda sizlerle buluşsun. Bir sonraki falda yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle ve umutla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz.